Ben Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz keçe üzerine yapmış olduğum tığ işi olarak yapmış olduğum bu güzel patik çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi bunu isterseniz kendinize de yapabilirsiniz. Yani bu taban büyüklüğü ne kadar olursa şurada yapmış olduğumuz bu işlemi takip ederek büyüklerini de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, şimdi gelin hep birlikte bu güzelliğin nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Patiğimi yaparken kullanmış olduğum ipim anti peeling Himalaya'nın bir ipi arkadaşlarım. Bunun numarasını söyleyebilirim şöyle. 73 452, tığım 3 milim ve şöyle bir taban kullandım arkadaşlar. Şimdi önce tabanı çeviriyoruz. Bakın şu şekilde yapacağız. Şöyle durabilir. Şu arka ortadan şöyle şuradan giriş yapıyoruz. Bakın delikli zaten hazır bir halde. Şöyle ipimizi de aldık. Arasından geçiriyoruz. Deliğimizin içerisinden. Sonra şu şekilde bağlıyoruz. Hemen yanına bir tane daha arkadaşlarım, aynı deliğin içerisine bir tane daha iki sık iğne gibi yapıyoruz. Sonra yan tarafa geçiyoruz. Bakın şöyle aldım. Buradan giriş yapıyorum ve şu şekilde çektim. Sonra tekrar bir daha aynı yerden giriş yaparak şöyle iki tanesini yaptım. Bakın buradaki gibi. Sonra her bir delikten giriş yapıp bir tane yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle girişi yapıyorum, çekiyorum. Bu burun kısmına gelene kadar böyle tek tek gidiyoruz. Diğer ipi de içerisine koydum arkadaşlarım, şöyle düzgün dursun diye. Bu şekilde. Şöyle çevirelim. Şuraya kadar devam edeceğim. Bu uç kısmına da arkadaşlarım, bakın şöyle 1 2 3 4 5, bu beşini iki tane yapacağım yine içerisine. Şöyle 1 2 1 2. Bu tabanı ayak ölçüsüne göre alıp ona göre yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle 2, bu dördüncü oldu. Şimdi bir tane daha yapıyorum. 1 2 ve tek tek devam ediyorum. Bu ikisini de iki tane bu şekilde giriş yaparak devam edeceğim arkadaşlarım. Şimdi burayı tamamlayalım. Evet, son yere geldim. İki tane buraya tamam yaptıktan sonra bakın şu şekilde giriş yapıyorum. Diğeriyle birleştiriyorum kaydırmak suretiyle. Sonra şu şekilde bakın üzerine aldım. Şuradan giriş yapıyorum. Bakın şu iç kısmından, ikisinin arasından giriş yapıyorum. Şuradan çıkartıyorum. Ve şöyle çakma sık iğneler ile yaparak devam ediyoruz. Bakın şöyle. Her bir bu boşluğa çok böyle dar olmayacak şekilde çakma sık iğne yapıyoruz. Şurası bakın çizgi gibi oluyor. Şuradan daha net gözükür. Bakın. Şöyle bir görüntü elde etmek için buraya bu şekilde yaparak bakın şöyle
Evet, bu sırayı da tamamladım bakın. Şimdi şuradan şöyle girişimizi yapıyoruz. Bir miktar yükseldik, arkadan aldık şöyle. Şimdi ikili trabzanlar yapıyoruz. Önden çalışarak bakın şu şekilde. Şöyle biraz daha netleştirelim. Şu yerlerimiz var bakın arkadaşlar. Buradan şu şekilde giriş yapıp şöyle ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle. Aynı şekilde bir sıra daha çevireceğiz. Yani bunu buraya kadar getirip buradan tekrar bir sıra daha bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Evet, bakın buraya kadar geldim. Birinci sırayı yapıyorum şu anda. Bitirdim, tamamladım. Şimdi bir sıra daha bakın şöyle giriş yapıp şuradan şöyle aldım ve bir sıra daha aynı işlemi tekrarlıyorum. Belinden giriş yapıyoruz ve ikili trabzanlar yapıyoruz. Evet arkadaşlarım, şimdi şu kısmını yapacağız. Yani diğer rengimize geçiyoruz. Şöyle alalım. Şu şekilde tutuyorum ve ipimi buraya şöyle sıkılaştıralım iyice. Sonra arkadaşlarım buradan hemen dibinden giriş yapıyorum bakın. Buranın şöyle ve bir tane ikili sık iğne yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Aşağıya iniyorum bakın şuraya. Yine ortasından alarak şu şekilde bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Alttan bir tanesini atlıyorum. Bakın bunu atladım. Buraya geçtim. Şöyle bu ipi de şu şekilde de yapabiliriz. Daha sonra da arkadan izleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir zincir, tekrar bir tane atlıyoruz. Bir zincir, bir tane atlayıp diğerine ikili trabzan yapıyoruz.
Evet, buraya geldik. Şimdi bunun üzerinden şöyle girişimizi yapıyoruz. Diğer renk ipimizi alıyoruz. Üzerine bir aldık. Bakın şuradan arada bıraktığımız yerden giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bu ipimizi kesebiliriz artık. Şimdi hemen yanındaki ikili trabzanın üzerine bakın şuraya giriş yapıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Aşağıya iniyoruz. Bakın şu atladığımız yer. Buradan giriş yapıp buraya ikili trabzan yapıyoruz. Yanındaki yerin üzerine ise bir tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Şu ipi aşağıya çekelim. Evet, böyle tamamlayalım ve buraya kadar gelelim. Evet, bakın son yere geldim. Yine buraya şöyle sık iğnemi yapıyorum. Sonra buraya geçiyorum. Şu şekilde ve bir miktar yükseliyorum. Üzerine bir aldım. Buradan giriş yapıyorum. Yine bir tane buraya ikili trabzan yaptım. Sonra bakın şu sık iğnelerimizin hemen şöyle içerisinden giriş yapıyoruz ve yine ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şöyle bakın şuradan ve şuradan sık iğnelerinde arasından giriş yapıp bunu bu şekilde de alabiliriz. Şöyle bakın şuradan girdim, buradan çıkarttım ve ilmeği çektim. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, bakın bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra geliyorum, şöyle girişimi yapıyorum. Kaydırarak bağladım. Bir tane zincir çekiyorum ve bu ipimi de buradan kesiyorum. Şimdi ön tarafına geçiyoruz. Ön tarafında arkadaşlarım bakın tam orta yerimiz şurası. Buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 7 tane buraya yer yapacağız. Bakın şöyle tutuyorum. Bu tarafa doğru 5.'den giriş yaptım. Şimdi ipimi alıyorum. Şu şekilde arkasından yine giriş yaptık. Bir tane zincirle sabitledik. Sonra üzerine bir alıyoruz. Bu hemen yanından başlayarak 7 tane buraya ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Bakın şu şekilde giriş yapıyoruz arkadan. 4, 5, 6 ve 7. Evet, 7 tane bu şekilde ikili trabzan yaptık. Şunun fazlasını da kesebiliriz.
rahatsız etmesin. Sonra arkadaşlarım 2 tane şöyle bakın, hemen yanındaki yerden yine aynı şekilde bakın şöyle giriş yapıyorum. Kaydırarak devam ediyorum. 1, sonra bir yana geçiyorum. 2, bir yana geçiyorum. 3 tane buraya ilerliyorum. Bir ikili trabzan boyutuna getirdim. Sonra çeviriyorum. Üzerine bir aldım. Hemen bu ilk yaptığımız buradan giriş yapıyoruz bu şekilde. Ve bu sırayı da 7 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve son olarak bakın şuradan giriş yaptık, 7. Sonra bakın şimdi şuradan hemen yanındaki yerden giriş yapıp buradan da alıp şöyle kaydırarak 3 tane yine ilerliyorum. 2 ve 3. Sonra çevirdim. Bu defa şuradan şöyle giriş yapıyorum. 9'a çıkartacağım ikili trabzan sayısını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son olarak buradan da giriş yapıyoruz. Şöyle 9. 9'a çıkarttık. Şimdi tekrar aşağıya iniyorum. Bakın şuraya. Buradan aldım. Kaydırarak yine 3 tane ilerliyorum. 1, 2, 3. Çevirdim. Yine 9 tane yaparak devam ediyorum. Dokuz tane yaptıktan sonra yine yan tarafından alıp kaydırarak devam ediyoruz. 3 tane. Sonra çevirdik. Yine 9 tane yapıyoruz arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine iniyoruz. Buradan alıp buradan alıyoruz. Üç tane kaydırarak ilerliyoruz. Yine 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle yandan giriş yaptım. Şimdi buna bakacağım. Bakın şuraya gelene kadar şöyle 1, 2, 3 ortasından başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Evet, şimdi yine 3 tane kaydırarak devam ediyoruz. Sonra çevirdik. Bir sıra daha 9 tane ilerliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilerledik. Şimdi 3 tane kaydırma ile devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlarım 11 tane yapıyorum. Şuradan bir tane alıyorum. Şu aradaki yerden bakın. Giriş yaptım ve 11'e çıkartıyorum. 1 9 ile geldim. 11 ile geri dönüyorum. 2 3 4 5 her iki kenardan da birer tane arttırmış oluyoruz. 8 9 10 bakın hemen şöyle giriş yapıyorum. 11. Şimdi yine 3 tane ilerliyorum. 1 2 3 çevirdim. 11 tane yaparak devam ediyorum. Evet, 11.yi tamamladıktan sonra yine şöyle alıyorum. 1 2 2 tane kaydırarak geldim. Bakın şöyle. İkisi karşılıklı aynı olması gerekiyor. Şimdi çevirdim. Yine üzerine bir aldım ve yine buradan 11 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi arkadaşlar burayı artık bağlamayacağız. Buraya bakın şu kısmını yapacağız. Şurayı şöyle. Şimdi bu sırayı da yine 11 olarak devam edeceğim. Şöyle yükseliyorum. Aldım arkasından. Bu birinci yerimiz oluyor. Yine bunu 11 olarak tamamlıyoruz. Geri dönüyorum. Bu şekilde yükseldim birazcık. Şöyle arkadan aldım. Bir tanesini atlıyorum arkadaşlarım. Artık azaltıyorum. 9'a düşüreceğim sayıyı. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bakın şöyle alıp hemen şuradan girişimizi yapıyoruz ve bir tane buradan azaltmış oluyoruz. Sonra yükseldik yine şu şekilde arkadan aldık. Yine bu sırayı 9 olarak devam edip geri dönüşte 7'ye düşürüyoruz.
7 olarak devam edeceğiz. Burası şöyle 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 sıra şeklinde olacak. Evet, 1 2 3 dördüncü sıramız. Dördüncü sıramızda 9 olarak devam ediyoruz. Pardon, 7 olarak 2 4 6 8 9 arkadaşlarım, 9 pardon. Şöyle yaptım. Şimdi yine bir tanesini atladım. 7'ye düşürüyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 ve 7 çevirdim, yükseldim. 7 tane olarak devam ediyorum. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6. sıramız, yani son sıramız. 7 olarak tamamladık ve bu ipimi buradan kesiyorum arkadaşlarım. Şu aşağıya geçiyorum. Tam dibinden şu kenarındaki şu çevirme işlemini yapacağız. Ters sık iğne kullanacağız. Şuradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Sonra aynı renk ipimizi aldık. Bunu tabi değiştirebilirsiniz renklerini. Şöyle alıyorum. Buraya bir tane zincirle sabitliyorum. Sonra hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. Şöyle ters sık iğne tekniğini kullanıyorum ve çeviriyorum burayı. Bakın şöyle. Burada atlama yapmıyoruz. Hepsinden bir tane alıp ters sık iğne yapıyoruz. Şu boşluklardan değil de bu kenarlardan girerseniz daha güzel gözüküyor. Şu kestiğimiz fazla ipimizi de bırakıp alıyoruz alta. Bakın şöyle bir yer oluşturduk. Şimdi bu ipi buradan arkaya doğru öyle gizleyelim. Çünkü sonra yapması bunu zor olacak. Şöyle alıp iç kısımda kalacak olan yerleri saklarsanız sonra da rahat edersiniz arkadaşlar. Şöyle fazlalık, bu da fazlalık oldu. Şöyle kesebiliriz bunları. Evet, şunu da aynı şekilde şöyle arkadan alıp onu da gizleyelim. Evet, şimdi burayı da şöyle arkadan yürütelim. Evet, temizliğini de tamamladık.
Görüntü bu şekle geldi. Şimdi artık bu ipimizi alıyoruz. Şu kenardan arkadaşlarım 3 tane, bakın şöyle 3 tane şuradan girişimi yapıyorum. Şöyle bağladım. Biraz yükseldim ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yanındaki yerden devam ediyorum, bakın. Hemen girişimizi yaptık ve oraya da ikili trabzanlar artık yaparak devam edeceğiz. Şöyle. Şimdi yine buradan, bakın burası son yerimiz. Şöyle 3 tane ilerliyoruz. Bunu 5'e de çıkartabilirsiniz. Eğer azaltma yapacaksanız yukarıya doğru çıkarken bunun sayısını arttırabilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle şuraya kadar gelip böyle keserek devam edebilirsiniz. Ama ben düz çıkacağım için bu şekilde yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine bir aldım. Hemen yanındaki yerden bakın. Şu şekilde giriş yapıyoruz. Buradan ip geçireceğimiz için artık zincirle yükselebiliriz kenarlarına. Şöyle devam ediyorum. Bunu da arkadaşlarım aynı şekilde geri döneceğiz. Tekrar devam edeceğiz. Bunu da şuradan hemen sayalım. Şöyle bakın. Bunu daha yüksek de yapabilirsiniz. Yani daha uzun da yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra şeklinde bu şekilde yapalım. 6. sırada tekrar bakın şu olacak. Yani şimdi geri dönüyoruz. 2. sırayı yapmış oluyoruz. 4 defa daha aynı şekilde devam edeceğiz. Gidiş geliş yapacağız. 4 sıra daha. Şöyle alıp devam edelim. Kenarlarını dediğim gibi zincirle yükselerek yapabilirsiniz. Son yerden de bakın şöyle girişimizi yapıyoruz. Burası bir zincir hani boyutuna gelsin diye üçlü trabzan şeklinde çekebiliriz burayı. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Hatta 4 de yapabilirsiniz. Sonra tekrar geri dönüyoruz. Şimdi 2 sıra yapmış olduk. Dediğim gibi 4 sıra daha yapıp yükselelim.
Bunu arkadan sayması daha kolay oluyor. Yani şurayı sayması daha kolay oluyor arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. Buradan sayacağız. 2. Şimdi 3. sırayı yapıyoruz. Evet arkadaşlarım, şimdi diğerinin boyutuna getirdim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bu 6. sıramız. Hemen şöyle alıyorum. Bakın. Şuradan bunu şöyle, birinciyi de zincir çekerek yükselmiştik. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Sonra diğer renk ipimi alıyorum. Şimdi diğer renk ipimizi aldık. Şöyle bununla bağlıyoruz. Üzerine bir aldım. Hemen yanındaki yerden bakın şöyle girişimizi yapıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bu ipimiz burada kalacak arkadaşlar. Şu. Sonra bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar üzerine bir aldık. Yine az önce yaptığımız gibi birini atlayıp birine ikili trabzan yapıyoruz. Altta yaptığımız gibi. Bunu atladık. Buradan giriş yaptık ve ikili trabzan. Bir tane zincir. Tekrar aynı işlemi devam ettiriyoruz. Şimdi bakın, burada 3 tane yerimiz kaldı. Onlar duracak. Buradan bir zincirimizi çektik ve bu ipimizi artık kesiyoruz. Diğer burada bıraktığımız ipimize geçiyoruz. Şöyle hemen şuradan giriş yapıp şuradan aldım ve çekiyorum. Bir ilmek çıkartmış oldum. Hemen yanına bakın, şunun üzerine bir tane sık iğne, üzerine bir aldım, alta inip ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım, bu beyazın içerisinden giriş yapıp ikili trabzan yapıp hepsine devam ediyorum. Buraya bir buraya, bakın şöyle. Bu defa sık iğne değil, normal ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Son bunun içerisinden de aynı şekilde en kenardakinin şöyle bakın, aradan bir tanesini atlamışız. Şöyle hemen inelim. Önce buradan alıp yapıyoruz ikili trabzanı, sonra da buraya. Sonra yanındaki 3 tane ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. Evet, 1 2 3 4 tane zincir çekelim ve geri döndük. Burayı 3 de 4 de çekebilirsiniz arkadaşlarım, zincirleri. Sonra yine bir sıra ikili trabzan normal yaptığınız gibi yaparak
Diğer tarafa geçiyoruz. Evet şimdi arkadaşlarım buradan geri dönüyorum. Hemen ilkinin içerisinden şöyle ters sık iğne yapacağım. Üzerine bir aldım, bir daha yapıyorum ve çekiyorum. Tekrar bir tanesini atlıyorum, diğerine geçtim. Şu şekilde aldım, bir daha yapıyorum ve etrafını bu şekilde, yani bu boğaz kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle geri dönüyoruz, bakın geri dönüyoruz, bir tanesini atlıyoruz arada. Burada hiç atlamıyoruz, şurada her birisine yapıyoruz daha sıkı. Burada bir tanesini atlıyoruz, şöyle dolgulu bir ters sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle sıkılaştıralım, bir zincir çekip bitiriyoruz. Şimdi buradaki fazla iplerimizi de şöyle aradan şimdi ipini tamamlayalım. Şöyle elimizle düzelterek. İpini de ben bu şekilde yaptım. Şöyle zincirimi çektim. Bir tane daha çektim. Bakın şu içerisinden giriş yapıyorum. Şöyle bu şekilde. Ve şöyle tamamlıyorum. Sonra bakın arkadaşlarım, şu fazla ipi de götürmek istedim. Aynı zamanda şuradan şöyle yerimiz var. Buradan aldım, çektim ve sık iğne gibi yaptım. Şu kısmından giriş yapıp alıyorum ve tamamlıyorum. Evet arkadaşlarım, bağcıklarını da bu şekilde yaptıktan sonra şöyle taktım, bakın. Ve böyle bir güzellik ortaya çıktı. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.